Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda yapacağımız altıgen hırkanın şöyle bitmiş halini bir göstermek istedim. Aynı zamanda burada bir santim vereceğim. En kısmı 51 santim. Boy kısmı 55 santim. Hatta şurada bir de kol boyunu vereyim. Tam şu kol altından itibaren 44-45 santim civarında kol boyumuz. Evet, hırkamızı da şöyle bir yakından göstereyim. Şurası da ilave yaptığımız yer arkadaşlar. Ek yaptığımız yer. Bu hırkama ben 450 gram ip kullandım. Yani 9 tane ip kullandım. 50 gram da iplerimiz. Ama boyunu uzattıkça ip ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi diğer bir hırkayı göstereceğim. Biliyorsunuz bunun kolunu şu kısımda daraltarak gitmiştik. Yani şurası dar bir kol oldu ve ağız kısmında da toplama yapmıştık. Instagram sayfamda paylaştığım bir hırka vardı. Mesela bunda hiç kolda azaltma yapmadım. Şöyle bir göstereyim. Yani oldukça geniş bir kol. Hiç daraltma yapmadan bütün kenarları eşit şekilde devam ettim. Sadece ağız kısmında daha fazla toplayarak balon kol şeklinde yaptım. Mesela bunun boyu biraz daha uzun. Bunda 500 gram ip kullandım. Mesela daha farklı bir hırka yaptım. Şunu da göstereyim. Bakın bunun ön taraflarını daha da uzattım. Yani ben size hırkanın ana şeklini gösterdim. Ondan sonrası tamamen hani farklı farklı şekilde etraflarını yapabilirsiniz. Bunun ön kısmına lastik değil şöyle bir şey ilave ettim. Ve kolunu da göstereyim. Kolunu da hiç toplamadım arkadaşlar. Böyle geniş kol olarak sadece bir oya yapıp bitirdim. Bunun boyu mesela daha uzun. Yani şöyle göstereyim. Şurası kol altımız. Boyunu oldukça uzattım. Hatta şunun boyunun da santimini vereyim. Kol altından itibaren 78-79 santim örmüşüm buna 600 gram ip kullandım. Yani boyunu uzattıkça ip ilave etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu mesela ceket boyunda çok uzatmadım arka kısmını. Ceket boyunda yaptım 450 gram ip kullandım. Şimdi bunun yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmamızda sizlerle yan artın cins ipini kullanacağım. Bakın renk numaram 61. İpimiz 50 gram ve 160 metre uzunluğunda. Tığ olarak da 4 milimlik tığ kullanacağım. Şimdi parçanın birini ben hazırladım. Bunu daha önce altıgen hırkayı bir dolgu bir kafes şeklinde yapılmış halini yapmıştık. Fakat bu sefer bir sıra kafes bir sıra trabzan şeklinde oluşan modeli yapacağız. Ve ayrıca şurayı bir göstereyim. Şurası kol kısmımız. Kolu daraltarak gittim ben ama isteyen arkadaşlar yine balon kol gibi geniş
kol yapmak isteyenler şu kısımdaki yaptığımız azaltmayı yapmayacak. Yani bütün kenarları eşit olarak devam edecek. Modelimiz bu şekilde. Şu ortadan başlayacağız arkadaşlar. Tam 6 tane böyle köşe noktalarımız olacak. Yani altıgen hırkayı 6 tane böyle köşe yaparak oluşturacağız. Şimdi bunun yapımına başlayalım. Şöyle önce ipimi bir kilitliyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ilk zincirin içine girerek burayı kilitliyorum ve şöyle bir yuva elde etmiş oluyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki yuvanın içine 3, 3, 3, 3 olarak gruplar halinde köşelerimizi oluşturacağız. Trabzanlarımız hep ikili trabzan. Bakın 1, 2 tane yaptım. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. Bir trabzan daha yaptım. 3 tane trabzanımız oluştu. Şimdi birinci köşemiz için 2 zincir çekiyorum. Ta doladım. Yine bu ortadaki boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. İkinci köşemiz için 2 zincir çektim. Tekrar ta doluyorum. Yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şimdi 1, 2, 3. köşemizi yaptık. Tekrar 3 tane daha trabzan. İki zincir çekiyorum. 4. köşemizi hazırladık. Şunları sıkıştırarak böyle bu araya tekrar 3 tane daha. İki zincir çekiyorum. 5. köşemiz. Tekrar 2 trabzan daha, 3 tane daha trabzan. Ve 6. köşemiz için 2 zincir çekiyorum. Bakın birinci üçlü grup 2, 3, 4, 5, 6 tane üçerli trabzanlarımız var. Yani 18 tane bu göbeğin içinde 18 tane trabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu da 6. köşemiz. 6. köşe için 2 zinciri çektikten sonra hemen ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum ve şuraya bir kitleme yapıyorum. Bir üst sıraya eğer buradan devam edersek arkadaşlar hep çıktığımız yer dolguların ortasında olacaktır. Onun için mutlaka şuradaki ilk köşeye gelmemiz gerekiyor. Tekrar ipimi yürüttüm ve boşluğun içine giriyorum. Bir kere de boşlukta yürüttüm. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen köşe yaparak başlayacağız. 3 zincir çektim. Hemen buradaki boşluğa bir trabzan yaptım. 2 tane trabzanımız oluştu. 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 2 trabzan daha yapıyorum. Ve ilk köşedeki artırmamızı yapıyoruz.
Ve bu hem bu sıra hem diğer sıralarda mutlaka şu ilk trabzanın tepe noktasına, şuradaki boşluğuna girerek başlayacağız. 2 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden hemen ilk trabzanın tepesine trabzan yaptım, yanındakine ve bir yanındakine. Daha sonra köşeye geldik. Önce 2 tane trabzan yapıyorum. Ve köşe artırması için 2 zincir. Altta 3 tane trabzanımız vardı. 2 tane sağına, 2 tane de soluna yaptık. 7 tane trabzanımız var bir köşe noktasında. Şimdi 2 zincir çektik. Aynı şekilde devam edeceğiz. Önce 2 tane buradaki boşluğa, daha sonra 3 tane tepe noktalarına, ilkinin tepesine yapmayı unutmayın. 3. trabzanım, 4, 5 ve 2 tane de boşluğa yapıyorum. 6, 7. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yine aynı boşluktan 2 tane yaparak başlıyorum. Bütün kenar noktalarında köşeden köşeye 7'şer tane trabzanımız var. İki zincir çektim. Tekrar diğer kenar için önce 2 tane trabzanı yapıyorum. Ve ilk trabzanın şuradaki tepe noktasını atlamadan 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 2 zincir, diğer köşe kenara geldik. Önce 2 tane trabzan ve ilkinin tepesine batıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 2 zincir, son kenara geldik. Bakın 2 tane ile başlamıştık. Buradaki köşeye 2 taneyi yapıyoruz. 1, 2, 3 tane de altta trabzanımız var. Onların tepesine yapıyorum. 3, 4 ve şu sondakinin tepe noktasına da yapıyorum. 5, 2 tane zaten ilk başlarda yukarı çıkış için yapmıştık. 6 ve 7 oluyor. Ve şu ilkinin tepe noktasına girerek birleştiriyorum. Ve bir tane de boşluğa girerek bir kitleme yapıyorum. Sıramız tamamlanmış oluyor. Şu anda bütün kenarlarda 7'şer tane trabzanımız var. Bir üst sıraya çıktığımızda yine köşeden başlıyoruz ve bu sıra artık bir zincir bir trabzan, bir zincir bir trabzan olarak kafeslerimizi yapmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk köşemizi yapıyoruz. Hemen buraya girdim. Bu birinci köşemiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şuradaki ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Arada bir tane boşluğu atlayıp diğerine geçiyorum. Bir zincir, bir boşluk atlıyorum diğerine.
Bir zincir, yine bir tane atlıyorum. Sondaki trabzanın tepe noktasına bir zincir çekiyorum. Bir tane köşeye yapıyorum. Trabzan sıralarında ikişer tane trabzan yapmıştık. Yani bütün dolgu olarak gittiğimiz sırada ikişer tane yapmıştık. Ama kafes yaptığımız sıralarda sadece bir kere gireceğiz. Daha sonra 2 tane zincir ve aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıp köşe noktamızı oluşturduk. Bir zincir yapıyorum. Hemen ilk trabzanın tepesinden başlıyorum. Bir tane atlayıp diğerine bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve köşe noktasına geldik. Buraya bir tane trabzan yapıp 2 tane zincir çekiyorum. Yani bir köşe kenar kısmında köşeden köşeye 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız oluştu. 2 zincir çekip yine aynı şekilde devam ediyoruz. Önce bir tane boşluğa yapıyorum. Bir zincir çekip hemen ilk trabzanın tepe noktasından başlıyorum. Eğer burası varken diğerine yaparsanız mutlaka kayacaktır kafesleriniz. O yüzden her sırada trabzan, yani komple trabzan yaptığımız sırada da kafes sırasında da mutlaka şu ilk trabzanın tepe noktasına girin. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Kenar noktasına geldim. Bir tane yaptım. 2 zincir çekip bir tane daha yapıyorum. Diğer köşe kenara başlamış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar böyle devam edin. Şimdi son kenara geldik. 2 zincir çektikten sonra bir tane boşluğa yaptım. İkinci trabzanımı hemen ilk alttaki sıranın ilk trabzanın tepesine yaptım. 1, 2, 3, 4. Bir tane atlıyorum. Sondaki trabzanın tepe noktasına 5. Bir tane zincir çekip bakın köşe noktasıyla başlamıştık. 4 zincir çekmiştik. Burada 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. Kilitliyorum ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. Önce köşeyi bir yapalım arkadaşlar. Kilitledikten sonra mutlaka köşe noktasındaki boşluğa giriyorum. Bir kere ipimi yürütüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Daha doladım. 2 tane zincirle beraber 2 tane trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğun içine girip 2 trabzan yapıp ilk köşe noktamızı yapmış oluyoruz. Şimdi bundan sonra eğer kolunu geniş yapmak isteyenler bütün kenarları eşit şekilde, yani her kenarda aynı sayıda trabzan yaparak devam edebilirler. Ama ben kol kısmının biraz daha dar olmasını istiyorum. Öyle geniş yaptığım Instagram sayfamda hırkalar da var arkadaşlar. Daha sonra balon kol gibi uç kısmını sık iğne ile toplayıp balon kol şeklinde yaptım. Ama bu sefer size kolu nasıl daraltacağınızı göstereceğim. Şimdi bu ilk köşemiz. İkinci köşeye şöyle bir işaret koyuyorum. Yani şurada herhangi birine fark etmez. Buradaki kenar kısmını daraltarak gideceğim. Yani istediğiniz kenarı daraltabilirsiniz ama ben hemen ilk kenardan sonra unutmadan mesela ikinci köşede ikinci kenarda
daraltarak gitmek istiyorum. Onun için bu köşe, bu kenar hariç, köşeden köşeye bu parçadaki kenar hariç diğer 5 tanesinin sayıları aynı şekilde gidecek. Sadece burada birer tane eksik yapacağız. Şunu tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Bütün trabzan olarak gittiğimiz sırada köşenin içine ikişer tane yapıyoruz bir kenar için. 2 tane bu kenar için, 2 tane diğer kenar için. Ama kafes sırasında sadece birer tane yapıyoruz. Bir tane bu kenar için, bir tane bu kenar için. Şimdi 2 tane bu kenara devam edeceğiz. 2 zincirden sonra 2 trabzan yaptım. Hemen ilk trabzanın tepesinden başlıyorum. Bir tane tepeye, bir tane boşluğa. Trabzanın tepesine ve bir tane de boşluğa yaparak bir kenarı tamamlıyoruz. Şimdi köşe noktasına geldik. 2 tane trabzanı yapıyorum. 2 tane zinciri çektim. Bir kenarı tamamlamış olduk. Hatta ben burada size sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane trabzanımız var bir kenarda. Şimdi işaret koyduğumuz kenara geldik. Köşe noktasına 2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Bu işaret koyduğumuz köşelerde 2 tane değil sadece birer tane yapacağız. Bir tane yapıyorum. Ve direkt hemen ilk trabzanın tepe noktasına girerek sıramı diğer köşeye kadar tamamlayacağım. Yani bu köşede bir sağda bir solda 2 trabzanımız eksik olacak. Köşeye kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane boşluğa, bir tane tepe noktasına. Ve köşe noktasına geldik. Buraya bir tane yapıyorum. 1, 2 zincir çekip diğer köşeye başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani diğer kenarlardan bu kol için ayırdığımız yer 2 tane trabzan sağda ve solda birer tane yaptığımız için her sıra ikişer trabzan eksik yaparak devam edeceğiz. Tabi sayı büyüdükçe bu fazlalaşacak aradaki sayı farkı. Şimdi 2 zincir çektim. Diğer kenarlar önce 2 tane trabzan ve tepe noktasından ilk trabzanın tepesinden başlayarak devam edecek. Sadece trabzan sırasında kol için işaret koyduğumuz yere köşelere birer tane yapıyoruz. Ama diğer sırada kafes sırasında zaten bir tane yapıyoruz. O sırada hiçbir değişiklik yok. Dediğim gibi hırkamızın bu parçası bitene kadar o işaretli bölümde sağda ve solda sadece birer tane yapıyoruz. Tek farkı o arkadaşlar. Şimdi köşeye geldim. Bir tane yaptım. İkinciyi yapıyorum. 2 zincir ve diğer köşeye devam ediyorum.
işaretli yerdeki trabzanlarımız hariç diğer 5 kenardaki trabzan sayılarımız hep eşit olacak. Boşluğa yaptım ve buradaki son trabzanın tepe noktasına da mutlaka bir tane yapıyorum. Sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle kilitliyorum. Bakın sıramız tamamlandı. Şimdi bir üst sıra için mutlaka dediğim gibi şuradaki köşenin içine giriyorum ve ipimi yürütüyorum. Trabzan sıralarında kafes sıralarında 1, 2, 3, 4 zincir çekerek başlıyorum. Dolgu yaptığımız yani hep trabzan gittiğimiz sırada 3 zincirli. Şimdi kafes sırasındayız. 4 zincir çektim. Boşluğa bir tane trabzan yaptım. İlk köşemizi yapmış olduk. Bir zincir. Hemen ilk trabzanın tepesinde batarak başladım. Bu sıra birer tane atlıyoruz. Diğerine bir trabzan, bir zincir, bir boşluk atlayıp bir trabzan. Köşe noktasına geldik. Buraya bir tane trabzan yapıp 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa girerek ilk trabzan yaparak işaret koyduğumuz yere geldik. Bir zincir çekiyorum. Yine bu kenarda da aynı şekilde ilk trabzanın tepesine bir tane yaptım, bir zincir, bir boşluk atlıyorum diğerine. Bu kafes sırasında bütün köşelere birer tane trabzan yapıp 2 zincir çekip bir tane daha yapıyoruz. Köşe noktasına geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. Köşeyi dönmek için 1-2 tane zincir çekip diğer kenar için bir trabzan yaparak başlıyorum. Tekrar bir zincir. Hemen ilk trabzanın tepesinden devam ediyorum. İsterseniz buradaki kenardaki trabzanları da sayalım. Şu 2 tane köşe için bu diğer kenarın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane aralarda birer zincirli trabzanlarımız var. Ama işaret koyduğumuz yerde altta trabzanımız eksik olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şimdi diğer köşelerde 10'ar tane trabzan yaparak daha doğrusu bir zincir bir trabzan, bir zincir bir trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi son kenara geldik. Bir zincir çektim. Sondaki trabzanın tepe noktasına giriyorum. Trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 4 zincir çektiğimiz yerde 1, 2, 3. zincirin tepe noktasına giriyorum, kilitliyorum ve sıramız tamamlanmış oluyor. Şimdi buradaki köşe noktasının içine mutlaka şöyle bir kere de girip kilitliyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Hırkamız zaten şimdiden şekil almaya başladı. Şimdi trabzan sırasına geldik. Yine dediğim gibi bu 6 tane köşemiz var arkadaşlar. 5 kenardaki
İlk kenar ve onun hemen yanı, diğer 5 kenardaki trabzan sayılarımız aynı olacak. İkişer kere batacağız köşe noktalarına. Sadece şu işaret koyduğumuz yerde, hatta biraz ördükçe bu işaretinizi bir yukarı herhangi bir yere takabilirsiniz kolu karıştırmadan. Sadece bu işaretli yerdeki şuradaki köşe noktalarına bir tane sağ tarafa, bir tane sol tarafa yapıyoruz. İsterseniz şu geçişi tekrar birlikte yapalım. 3 zincirle yukarı çıktım. Köşe noktası yaparak başlıyorum. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Hemen yine bu boşluğun içine 2 tane daha trabzan yaptım. İlk köşemizi yapmış olduk. Ve hemen birinci kenardaki ilk trabzanın tepe noktasına giriyorum. 3, bir tane boşluğa yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve köşe noktasına geldik. 2 tane daha yapıyoruz. 22 ve 23. 2 zincir çekip diğer tarafa geçeceğim. Yani bir kenarda bu sırada 23 tane trabzanımız var. Eğer karıştırırsanız, hata mı yaptım? İşaretli kenar hariç arkadaşlar. Her sıra şu alttaki trabzan sayısından 8 tane fazla oluyor. Yani burada 2, 4, 6, 7 taneydi. Diğer sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 8 tane trabzanımız arttı. Bir 8 daha arttı burada. 15'ten sonra 23 tane trabzanımız oldu. Yani her dolgu sırasında bu kenardaki sayılarımız bir alttakinden 8 tane fazla olacak şekilde devam edecek. Sadece şu kenar hariç. Şimdi işaret koyduğumuz kenara geldik. Köşeye 2 tane yaptım. 2 zincir çektim. Hemen boşluğun içine bir tane yapıyorum. İkinciyi yapmıyorum. Hemen ilk trabzanın tepesinden başlayarak bu kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde her sıra birer tane bir sağdan bir soldan azaltarak daha az yaparak diğer kenarlardan bu bir tane kenarın daha dar olarak gitmesini sağlıyoruz. Böylece kol kısmı daha dar şekilde oluyor. Ama dediğim gibi geniş kol, kapri kol yapmak isteyenler için burayı da aynı şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Köşe noktasına geldim. Bir tane yapıyorum. 1, 2 zincir çekip diğer kenar için 2 tane yaparak başlıyorum. Sadece burayı atlamayacağız. Yani tek püf noktası o arkadaşlar. Bu kenarda birer tane yapacağız bu köşeye. Hatta şu büyük parçada şurası işaretli yerimiz. Köşeden köşeye şu şekilde. Diğer kısım mesela şöyle ölçerek göstereyim.
Şurası köşe noktamız. Bakın kol kısımdaki yerimiz diğer kenardan yani şu kadar daralmış olacak. Şimdi sanırım anlaşılmıştır artık. Yani tek farkı bu kenarda şu köşeleri birer tane yapacağız. Diğer taraflar hep aynı şekilde. Daha sonra şuradan sayayım. Ekranda görünüyor mu? Şöyle. İlk ortada 18 tane trabzanımız vardı. Orası dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve kafes sırası 21 sıra yaptım. Burada bir de ölçü vermek istiyorum. Kafes sırasından tam ortadaki noktamıza kadar 23 santim. Yani şurası 23 santim olana kadar devam edeceksiniz. İpleriniz farklı olabilir. Çünkü ben de mesela çok kalın iplerle de yapıyorum aynı modeli. Çok ince iplerle de yapıyorum. Sıra sayıları değişebiliyor. Şimdi ben bu parça 40 beden için 38, 40 ve 42 çok rahatlıkla giyecek bir ölçüde olacak. Ama daha büyük yapmak istiyorsanız 2 sıra daha ilave edin. Daha dar yapmak istiyorsanız şuradaki trabzan ve kafes sırasını eksik yapıp 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Şu kenarında ölçüsünü hemen vereyim. Şu tam köşeden köşeye bir kenar 40 santim. Şu kol kısmı. Burası 30 santim. Bir de hemen kol katlamasını göstermek istiyorum. Diyelim ki bütün kenarları eşit şekilde yaptınız. Yani ben şimdi şurayı kol olarak ayarlayacağım ama bütün kenarları eşit yaptıysanız kol katlaması şuradaki köşeyle hemen o kenarın yanındaki köşeyi tutmak. Sadece bu. Kol kısmı şurasıdır. Burayı böyle yaptığınız zaman otomatik olarak parçanız şekil alacaktır. Bakın şöyle göstereyim. Şu kol için ayırdığımız köşeye hemen şu köşeyi ve diğer köşeyi tutuyorum. Şöyle katlıyorum. Hiç burayı bırakmayın arkadaşlar. Diğer kenarları düzelttiğimiz zaman hırkamız şu şekilde şeklini alacaktır. Şimdi hemen diğer parçayı da aynı seviyeye getirelim. İkinci parçayı da hazırladık. Şimdi şu işaret koyduğumuz yer kol. Bakın şu köşede de bitti. Burası birinci kenarımız. Şurası da dar olan yerimiz kol kısmı. Ve parçamızın ön yüzündeyiz. Şimdi kol kısmının şu köşe noktası ve şuradaki köşe noktasını ön yüzü işte kalacak şekilde tutuyorum. Ve şöyle katlıyorum. Şu anda örgümüzün arka tarafındayız. Şuradaki eklediğim normal sıra çıkışı yapar gibi yine bir tane içine giriyorum. Tığımdan çıkardım. Şimdi tam karşı köşedeki boşluğun içine giriyorum. Buradaki ipimi çektim ve şuraya bir sık iğne ile sabitledim.
Koldaki eklemeyi balon kol yaptığım zaman bazen ben öyle de ekliyorum. Birazdan arka ortayı ekleyeceğiz trabzanla. Dilerseniz öyle de ekleyebilirsiniz. Ama ben kolu genişletmek istemiyorum. O yüzden birebir böyle tığla dikerek devam edeceğim. Sık iğne ile kilitledim. Şimdi yine aynı boşluğun içine girdim ve şuradaki ipimi içinden yürüttüm. Ve bunu yaparken biraz rahat yapmak lazım. Yani burayı büzdürmeden yapacağız. Diğer boşluğun içine giriyorum. İlmeğin içinden geçirdim. Dediğim gibi arkadaşlar burayı çok sıkmadan diğer boşluğun içine girdim, ilmeği aldım ve bir önceki ilmekten geçiriyorum. Zaten buradaki boşluklarımız hep karşılıklı gelecektir. İlmeğin içinden geçirdim. Dediğim gibi çok sıkmadan sıranın kol ağzına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şuradaki köşe noktası ve sondaki köşe noktası zaten karşılıklı denk gelecektir. Birleştiriyorum ve bir tane zincir çekerek kolun eklemesini tamamladık. Eklememiz bittikten sonra buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi burası örgümüzün arka kısmı. Şöyle ön tarafını çevirelim. Şuradaki işareti de çıkartabiliriz artık. Kolu ekledik. Diğer parçanın kolunu da aynı şekilde ekliyoruz. Şu kolun üstten görünüşünü de göstereyim. Şimdi kolu bir tarafa yerleştirdim. Şimdi diğer parçayı alıyorum. Onu da eklemesini aynı şekilde tamamladım. Buranın kolunu da diğer tarafa koyuyorum. Şimdi burayı arka parça diyelim, alttakini ön parça. Bu araya şöyle bir ilave yapacağız arkadaşlar. Yani şu arayı uzatacağız. Ama onu uzatırken de şu arkada bir ense boşluğu bırakacağız. Şimdi şu eklediğimiz yer karşılıklı 1, 2, 3 tane eklediğimiz yerden sonra 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Şuradaki boşluğa, yani 1, 2, 3 tane kafesimiz
ense oyuntusu için kalacak. Aynı şekilde bu taraftaki parçada şu eklediğimiz yeri saymıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 tane kafesi boşluk bırakıyorum. Yani şuradaki trabzandan başlayacağız. Orada bir ense oyuntusu bırakacak şekilde devam edeceğiz. Şimdi ikisi de ön yüzde, şu anda parçalarımızın bir tanesinin ipini buraya bağlayıp devam edeceğiz. Diğerinin trabzan yönlerimiz aynı olsun diye diğerinin buradaki köşeye. Şu bağlantılarını bir göstereyim. Şimdi tığıma bir tane zincir çektim. Tam şuradaki köşe noktasındaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp hemen ilk trabzanın tepesinden başlayarak bütün sırayı trabzan gideceğiz, işaret koyduğumuz yere kadar. Şu ipi de aynı zamanda bütün iplerini örerken saklıyorum arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bunu etek ucundan başladık. Devam ediyoruz. Şu işaret koyduğumuz kafesin yanındaki şu trabzana kadar buradan geliyoruz. Diğer parçayı da bunu böyle ekledik. Diğer parçayı da ense tarafından başlıyoruz. Yani birine etek ucundan birine ense tarafından başlıyoruz ki şu trabzanların dolgu kısımları aynı şekilde gitsin diye. Yine bunu da bir zincirle kilitledim. Bakın işaret koyduğumuz yerin hemen yanındaki trabzanın tepesine giriyorum. Üç zincirle yukarı çıktım ve bir boşluğa bir tepe noktasına yaparak etek ucuna kadar trabzan yapıyorum. Ve şuradaki etek ucundaki artırma köşemize de bir tane yapıyorum ve geri döneceğiz. Bu birinci sıramız, yani komple trabzanla geldiğimiz yer birinci sıramız. Şimdi kafes sırasını yapacağız. İkinci sıramız olacak. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Tığıma doladım. Yine bir tane boşluğu atlıyorum diğerine. Kafesimizi yaptık. Bir zincir, bir tane atlıyorum diğerine. Bir zincir, bir boşluğu atlıyorum diğer trabzanın tepesine. İkinci sıramızda kafes olarak devam ediyoruz.
İkinci sıramızı kafes olarak tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip tekrar trabzan sırasındayız. Bir tane boşluğa, bir tane tepayı. Şimdi 1, 2, 3. 4. sıra kafes, 5. sıra trabzan, 6. sıra kafeste bu kısmı 6 sıra uzatacağız. Aynı şekilde diğer parçayı da 6 sıraya yapıp birleştirmesine başlayacağız.